Merhaba Papatyanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki örgü çantayı çalışacağız. Sanırım adı bulmaca çanta. Arkadaşlar sadece 4 parçadan oluşuyor. 4 parçayı örüp birleştirdiğimizde ortaya mükemmel güzellikteki çanta çıkıyor. Arkadaşlar sadece 2 yumak kullandım. 2 renk çalıştım. Sizler renk kombinasyonunu tamamen kendinize göre yapabilirsiniz. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Gayet geniş. Benim elimde astar ve fermuar olmadığı için maalesef ben astarını ve fermuarını takamadım. Ama sizler kendiniz takamıyorsanız bir terziye verip taktırabilirsiniz. Terziler de çok güzel takıyorlar. Ben diğer çantalarımı hep terziye verip taktırmıştım. Evet arkadaşlar, şöyle hemen diğer tarafını da göstermek istiyorum. Birazdan iplerimin ve tığımın bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen fazla lafı uzatmadan bu güzelliğin yapımına geçmek istiyorum. Minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve hemen bu güzel çantanın yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden ve tığımdan bahsetmek istiyorum. Kullanacağım ip Nako denim arkadaşlar. Hemen şöyle renk kodlarını da vermek istiyorum. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Yeninde şurada sanırım renk kodu. Şu şekilde ekran kaydı alabilirsiniz. Hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. 3 milimlik tığ kullanıyorum arkadaşlar. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz ve herhangi bir ip kullanabilirsiniz diyorum. Ve hemen şöyle gri ipimle başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, ben 27 zincirle başlıyorum. Ama sizlerin elinize göre veya ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre ölçerek yaparsanız daha iyi olur. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 tane zincirimi çektim. Tırnağımla tutuyorum en son zincirden. 1 2 zincir çekiyorum. Bir tırnağımla tuttuğum zincire batıp sık iğne yapıyorum. Tüm zincirlere batarak tek tek sık iğne yapıyorum. Toplamda 27 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Her sırada birkaç sıra sayın. Eksik veya fazla olmasın, elimizden kaçabiliyor. Benim başıma da geldi. 27 ile başladım. Son 8. sırada 26'ya düşmüş. Tekrar sökmek zorunda kaldım. Hepimizin başına geldiği için uyarmak istiyorum sizleri de. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğneme devam edeceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son sık iğneme battım ve sırayı bu şekilde bitirdim. Aslında çok kolay arkadaşlar. Yeni yapılan arkadaşlar için de bakın, bir zincir çektim, döndüm, hemen dibindekine değil de karşısındakine batıyorum ve sık iğnelerime devam ediyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar döne döne sık iğne yapıyorsunuz. Benim ipim çantamda istediğim kalınlığa ulaşamadığım için direkt bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ama eğer sizin ipiniz yeterince kalınsa her sırayı şu şekilde önden tek tek alarak yaparsanız görünüşü bence çok daha güzel olacaktır. Ben o şekilde denedim, biraz ince oldu. O yüzden denememeye karar verdim. Ama her sırada, yani bir ilk sıradan sonra her sırada şöyle tek önden alarak yaparsanız çok güzel bir görüntü olacaktır. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim.
Sıra sonuma gelmek üzereyim. Son sık iğneme de batıyorum. Ve tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Şöyle dibe batmayın. Hemen yanındaki sık iğneye batarak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben toplamda 80 sıra örmeyi planlıyorum. Ama bitişte net bir sayı vereceğim sizlere. Bu şekilde ben istediğim boya gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen bir zincir çekiyorum. İyice sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Toplamda 85 sıra ördüm arkadaşlar. Ama yine de sizlere ölçü vermek istiyorum. Evet, şöyle hemen boyunu ölçmek istiyorum. Arkadaşlar boyu şöyle biraz açalım. Şöyle yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü. Evet. Şöyle 39 santim, 39-40 santim yapabilirsiniz. Hemen enini ölçmek istiyorum. Eni 13,5 santim arkadaşlar. Sizler ipinizin kalınlığına göre fazla veya eksik zincir çekebilirsiniz. Hemen şöyle birleştirme noktasını göstermek istiyorum. Biraz kamerayı uzaklaştırayım. Evet, hemen şöyle dizelim. Bakın şu şekilde renklerini de ayırt ederek şöyle tam kamera alsın istiyorum. Şu şekilde 4 parçayı da 4 parça ayrı ayrı örüyoruz. Onu bir ara söylemeyi unuttum herhalde. Evet, aynı şekilde 3 parça daha örmüştüm önceden ben. Bu şekilde önce ayarlamamızı yapıyoruz. Daha sonra da tığ ile birleştireceğiz. Şu şekilde gideceğiz. Şu şekilde birleştireceğiz. Diğerlerini de aynı şekilde birleştireceğiz. Şimdi çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tek tek birleştirirken beraber göreceğiz zaten. Ben yine gri ipimle birleştirmek istiyorum. Bakın bu şekilde tuttuktan sonra ilk şu iki parçayı alıyorum. Hemen şöyle yine 3 milimlik tığımı aldım. İpime bir düğüm attım ve hemen kamerayı yakınlaştırıyorum. Evet. Şöyle şunu alıyorum. Hemen dipten başlıyorum birleştirmeye, bakın. Normal sık iğne yapacağım ki şöyle burada bir çıkıntı olsun istiyorum. Kaydırma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ama ben sık iğne ile yapacağım. Şöyle bakın. Tüm gördüğünüz şöyle sık iğne kenarlarına batarak devam edeceğim. Bu şekilde. Arkadan da aynı yere batmayı unutmuyoruz. Bu kadar, bakın, çok kolay. Kaydırma yönteminden daha da kolay bu. Eminim kolayca yapacaksınız. Bu şekilde hemen şöyle şurayı da göstermek istiyorum. Bakın burası da çok düzgün oluyor. Şu şekilde. Evet, şöyle köşeye gelene kadar arkadaşlar bu şekilde ben tüm sık iğne kenarlarına bata bata sık iğnelerimi yapacağım. Şu şekilde. Evet, şöyle sona doğru gelmek üzereyim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Kafanızı karıştırmadan tabii ki. Bakın şu şekilde şurayı birleştirmiş olduk. Ve
Şöyle çeviriyorum. Şu şekilde de birleştireceğiz. Aynen yine aynı şekilde arkalı önlü batıyorum. Devam ediyorum. Parçaları örmek biraz zaman alıyor. Benim 24 saatimi aldı parçaları örmek. Ama bu birleştirme ve çantayı birleştirme ve sap kısmını takmak işte en kolay kısmı bu diye düşünüyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş olduk. Bakın şöyle şu kadar kısa gelecek. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son bir sık iğnem var. Ona da şöyle iyice sıkıca battım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ve bu bölümü birleştirmiş olduk. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Şöyle hemen ipimi aldım. Daha sonra içten kaybedeceğim. Şimdi şöyle sizi şaşırtmamak adına şu şekildeydi biliyorsunuz. Şu da şu şekildeydi. Şimdi şunu birleştireceğiz. Yine ipime bir düğüm atıyorum. Tığımla. Bakın şunu alıyorum. Yine şu şekilde birleştireceğim. Evet. Tam şöyle birleştirme noktasından batıyorum. Ve aynı yöntemle yine birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle arkaya dikkat edelim. Arkasına battığımızdan emin olalım. Evet. Şöyle yine tek tek batıyorum. Ve sık iğne ile devam ediyorum. Yine buraya kadar, şuraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuna gelmek üzereyim. Bakın şurayı birleştirdim. Yine yan tarafı da birleştiriyorum. Aynı şekilde. Hiçbir sık iğneyi atlamıyorum. Ona çok önem gösterelim. Ki arkalarda açıklık olmasın. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle baktığımızda uzun, kısa ve burayı birleştirdiğimizde daha da kısa olacak. Bu şekilde şurayı da aynı şekilde şuraya kadar birleştirelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle içten alıyorum. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde bunları saklayacağım. Bakın şu şekilde birleştirmiş oldum. Birleştirdiğinizde şu şekilde görünecek. Şimdi birleştirdiğinizde şurası şöyle görünmesi gerekiyor. Ve şunu da şu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Bu parçayı hem buradan birleştireceğiz hem de buradan birleştireceğiz. Hemen tekrar ben şöyle ipime düğüm atıyorum. Ve bakın şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde çevirdim. Şu iplerimi de şöyle bir alayım. Daha sonra bunları saklayacağım. Kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Şöyle bir saklayayım. Evet. Şunu da şuradan alayım.
Evet. Birleştirme yöntemimiz yine aynı. Şöyle karşılıklı bir şekilde birleştirmemi yapacağım. Önce bakın, ilk şöyle sık iğneden battım. Diğerinin de ilk sık iğnesinden batıyorum. Birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle çok buraları uzatmak istemiyorum. Karşılıklı bir şekilde batarak sık iğnemi yapıyorum. Sadece hangi parçayı nereye taktığımızı göstermek istiyorum. En önemlisi bu. Yoksa birleştirme işlemim aynı şekilde ilerliyor. Karşılıklı bir şekilde şöyle batarak devam ediyorum. Yine aynı şekilde gösterdiğim gibi bakın, burayı da şu şekilde birleştireceğim. Daha sonra şöyle şu kenarını da birleştireceğim. Daha sonra da bu kısmı birleştireceğiz arkadaşlar. Ben bu şekilde birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekilde ben birleştirmemi yaptım. Bir zincir ipimi kesiyorum ve son birleştirme yerime geleceğim. Bakın, son birleştirme yerim zaten belli. Şu şekilde birleştireceğim bakın. Yani şu şekilde şurası ve şurası. Hemen başlıyoruz yine. Şunları tekrar ben saklayayım. Daha sonra bunları daha ayrıntılı bir şekilde saklayacağım. Bir düğüm attım ve şu ikisini birleştirmek istiyorum ben. Şu şekilde daha düzgün bir görüntü olması için. Evet. Daha sonra yine birleştirmeme başlıyorum. Evet. Tüm sık iğne aralarına batarak yine birleştirmeme devam ediyorum. Bakın, az önce dediğim gibi şuraya kadar şöyle birleştireceğim. Daha sonra da tam benim boyunun yettiği yere kadar. Bakın şu şekilde. Şöyle geleceğim. Şuraya kadar aynı yöntemle birleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle çok şurayı sıkıştıramadım. Tekrar deneyeceğim. Evet. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen şöyle çantamın güzelliğini göstermek istiyorum. Bakın, iki uzun kısımdan şöyle tutuyorum. Ve çantam şu şekilde hazır. Şuralara da şöyle karşılıklı arkaya ve öne askılarımızı yapacağız. Şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum. İçi de gayet geniş, gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Evet. Hemen askılarına başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, ben kamera arkasında şöyle sap kısmını, askı kısmını yaptım. Çok da şık oldu. Birebir orijinalinin aynısı olsun istedim. O yüzden şöyle deneme ve yanılma yöntemiyle yapmaya çalıştım. Bu şekilde yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen diğer tarafını beraber çalışacağız. Hemen şöyle ipime yine alttan uzunca bir ip kalacak şekilde düğümümü atıyorum. Daha sonra bunu alttan saklayabiliriz. Şimdi kamerayı biraz yakınlaştırayım. Bakın, buradan sayıyorum. 1 2 3 4. şöyle sık iğneye batıyorum. 4 sıra yapacağım için 4.'ye battım. Siz daha geniş yapacaksanız
Kaç sıra yapacaksanız o şekilde batabilirsiniz. Ben 4 sıra yapacağım için 4. sık iğneye batırdım. Ve şöyle bağladım. Şimdi burada ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde toplamda 65 tane zincir çekip dönüyorum. 65 tane zincirimi şöyle göstermek istiyorum. Çektim ve hemen şu zinciri ölçmek istiyorum. Size fikir olsun diye. Şöyle 31 santim arkadaşlar. Hatta 32 de diyebiliriz. 31-32 santim arası sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Bakın buradayız. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Buradan da şöyle bakın tepe noktası sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye battım. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Hemen yanındakine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ve şöyle çeviriyorum. Devam edeceğim buradan. Ve hemen ilk zincire batarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum bu şekilde. Karşıya geçene kadar devam edeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Her bir zincire sık iğne yapıyorum. Şöyle şunu da yapayım. Diğer tarafa yani şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi yaptım. Ve hemen yanındaki sık iğneye batırıyorum. Kaydırma yapıyorum. Daha sonra tekrar dönüyorum. Ve yine sık iğnelerime devam ediyorum. Bu şekilde git gel yaparak 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum bakın. Yine sıra sonuna kadar sık iğnelerimize devam edelim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuna geldim. Hemen dibine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Yanındakine battım. Kaydırma yaptım. Ve 3. sıra için tekrar çeviriyorum. Ve 3. sırama başlıyorum. Yine sıra sonuna kadar tüm sık iğne tepelerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Yine dibine batırıyorum. Kaydırma yaptım ve son sık iğneye batıyorum. Şöyle arkalarını batalım ki yani çift ilmeğe batmaya çalışıyorum ki burada bir açılma yaşamayalım. Evet. İçinden geçirdim. Tekrar dönüyorum. Ve son sık iğne sıramı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar sık iğne sırama devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir geçiş elde etmiş olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son sıraya geldim. Hemen karşıda şöyle son sık iğneye batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Daha sonra ipimi saklayacağım. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde askılarımızı yapmış olduk. Arkadaşlar, ben hemen iplerimi saklayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çantamı bitirdim. İplerimi de güzelce sakladım. Çantamız hazır. Gerçekten hem çok kolay hem de gerçekten çok şık bir çanta oldu. Ben gerçekten severek ve çok keyifle ördüm. Umarım sizlerin de hoşuna gider ve severek örersiniz diyorum. Ve bugünlük bir videonun sonuna geldik diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.